Allah rahmet eylesin, ben bu hafta bir haber okudum ya, İstanbul ya Mersin. 2 kilometre öteden silah sıkılıyor, yorgun mermi düşüyor, adamı öldürüyor. Şaka gibi değil mi? Şimdi kim diyebilir yani bunun bir tanesinin mermisi de tesadüfe gitti? Diyebilir mi insan? Nasıl ya? 2 kilometre öteden yorgun mermi düşüyor, adamı öldürüyor ya. Demek ki tam imtihandaki bütün işleri bitiyor, canı alan da Allah. Sebepler nasıl ama? Komedi. Doğru mu? Çok basit değil mi sebepler? Ha şu kadar mermi, ha da sizin sektörden şu kadar tümör çıktı. Doğru mu? O da aynı değil mi? Pıhtı ne pıhtı? O da aynı. Ufacık değil mi? Allah Allah. Aslında mesaj çok büyük. Yani senin sonsuzunu imar edebileceğin hayat bitti. Ama esbaba bak, şu kadar mermi, şu kadar pıhtı. Allah Allah. O gün gelmeden inşallah razı ederiz Allah'a. Yoksa iş bitince yani böyle sebepler planında takılıp kaldığında çok manasız geliyor haşa. 2 kilometre öteden birisi mermi atıyor, yorgun mermi ona denk geliyor, vefat ediyor. Bir anda kalp krizi değil mi Sefa? Siz her gün neler görüyorsunuz Allah bilir. Bir anda. Allah Allah. Birisi geliyor bir anda pıhtı değil mi? Olmayacak yere atmış. Bitiyor. Ya dün neredeydin ey pıhtı? Masada kebap yiyorduk. Doğru mu? Arkadaşlarla hasbihal ediyorduk. İşleri indirdik kaldırdık. Dün neredeydin ey pıhtı? Yok. Böyle bir şey ölüm yani. Madem beklentisiz gelecek bu ölüm, önden hep gelecek gibi hazırlığı çok sağlam yapmak gerekiyor değil mi? Allah Allah. Yoksa yani bu iman cihetinde ölüme hazırlanmayan birisine ölüm hep hazırlıksız gelecek. Hep. Gözünü bir açacak, ya 1 trilyon işim vardı hepsi yarım kalmış diye. 1001 planla gömecekler adamı. Sebep komedi ama hakikatte Allah Azze ve Celle'nin onu teste tabi tutacağı bütün imtihanlar bitmiş. Ondan sonra da asıl diyara yolculuk başlayacak. Ya hala nasıl tutuyoruz biz bu dünyayı böyle kalbimizde ya? Allah muhafaza etsin. Yani şuradan çıkınca birimizin vefat haberini alabiliriz ha. Doğru mu? Şuradan çıkınca yani. Allah Allah. Bir haber geliyor, Aziz abi takla atmış gitmiş. Öyle yani, zaten gelecek bu haber. Bu yarın olmazsa öbür gün gelecek. Bizim bir arkadaş var da, yabancı bir arkadaş. Şimdi bu çocuklukta böyle bazı manaları almış. Sonra da tersine bir yaşam başlamış. Yurt dışına gidiyor bu. Yanlış işler yapıyor. Otelde duşa giriyor. Duşun da böyle o lavabo kısmını sipsivri mermerden yapmış otel. Böyle oval değil ama sipsivri. Bu diyor ki, Mehmet abi benim ayak bir kaydı yerden diyor. 2 ayağım kesildi, havalandım. Düşerken mermeri şu saçıma dokunurken hissettim. Hissettiğim mermer mi? Yok ya, akıllı ol diye uyarıyor yani. Mermer dediğin ne ya? Bu sebeplere çok takılı kalıyoruz ha. Tövbe ettim o gün namaza başladım diyor. Şimdi de hamdolsun ciddi mücadele ediyor. Böyle birilerine yetişeyim, Allah'ı razı edeyim diye. Ben görüyorum yani, Allah daim eylesin. Ya kararı veremeseydi? 1 santim ya. Bir de baba yiğit bir çocuk yani. Vursa ciddi bir ağırlıkla vuracak. Diyor ki Mehmet abi hani esbab planında kurtulmam mümkün değil diyor. Yani o kadar sivri mermer ki. O an diyor hiç beklemedim, öbür günü beklemedim. O an diyor. O an karar verdim diyor. Bak bizde en çok olmayan mesele karar verme meselesi. Karar veremiyoruz çünkü imanlar pasif. Allah Allah. Ya Allah deseydi ki bu kadardı senin imtihanın bitti deseydi. Biraz daha beriden şöyle ayağa kaydırsaydı. Çok duyuyorsunuzdur yani, birine bir şey oluyor, ne oldu, banyoda düştüm. Tutulmasına rağmen ne bel kalıyor ne ayak kalıyor, Allah hepsine şifa ihsan eylesin. Sebepler planında çok basit değil mi? Ama hakikatte öyle değil ya. Hakikatte şu demek. Bu insanın imtihana dair yapması gerekenlerin süresi doldu demek. Biri 10 yıl, biri 100 yıl işte. Allah biliyor, biz bilmiyoruz ki. Madem bilmiyorsun ne garantin var gibi davranıyorsun be adam. Onu bilmediğimiz gibi imanı da bilmiyoruz, Allah'ı da bilmiyoruz. O yüzden böyle. Hikayemiz böyle yani. Vallahi uyanmazsak çok sıkıntı ya, çok sıkıntı. Bizim yaşayabilmemiz için kainat adedince esbabın bir araya gelmesi gerekiyor. Ama ölmemiz için bir tane sebebin ortadan çekilmesi yeterli mi? Yeterli. O yüzden benim yarın yaşamam ölmemden daha büyük bir mucize aslında, değil mi? Kainat adedince sebep bir araya gelecek. Kaşların, gözlerin, midelerin, mideye girecek Sivas katmerlerin, doğru mu? Hepsi bir araya gelecek de Enes yaşasın. Ama ölümü için bir esbabın ortamdan çekilmesi yeterli. Ya komedi gibi gidiyor yani hayat. Komedi gibi. Allah Allah. Ya bu hayatı çok iyi satmak lazım arkadaş ya. Çok iyi. Ederine satmak lazım ha. Ederine böyle. Kimse dışarıda ederi veremez. Verebilir mi? Baban vermez, baban. Bırakabileceği bir şirket. Cennet mi var? Bırakabileceği babanın cennet mi var ya? Yok değil mi? Çok enteresan. 2 kilometre öteden bir mermi, ayak kaydığında saçı okşayan sivri bir tane mermer köşe. Olaylara bak ya, olaylara bak. Ne kadar enteresan. Ölüm anının şiddetinde ruhların biraz ihtiyacı var diye o anlarda hayır, hasenat biraz arttırılır. Dualar ve hayır, hasenatlar. Tam ilk anda çok ihtiyaç vardır. İlk işe başladığında bir heyecanlandın değil mi? Ama bir yıl geçince heyecanlandın. Kabre de ilk girince heyecanlanacaksın. Çünkü aynı şuurla gideceksin kabre. Onun gibi düşünün. Orada biraz ihtiyaç şedittir. O yüzden onlar biraz arttırılır. Ama iman yoksa
5 kuruş kıymeti yok. Yani yaşamadığın Fatiha kabirde arkandan gelmeyecektir. Hikaye o. Doğru mu? Yaşamadığın Kur'an arkandan okununca muhtemelen şunu diyeceksin. Ne okuyor ki bunlar? Bilmiyorum, bak aynı ruhla gideceksin. O matematikten düşün ha. Bu şuurla gideceksin ya. Bu şuurla. Sadece daha diri gideceksin. Yani yorgunluk ya da bir dinleneyim, uyku, onlar iptal ama aynı baycan. Arkadan birileri böyle fi sebilillah okuyor. Sen ne diyorsun ki? Ne okuyor ki bu adam? Ne bileyim ne okuyor? Sen bileceksin. Dünyada bilmiyorsun ki, ahirette bileceksin. Rezilliğe bak ya. Sahabe can veriyor Kur'an'ın hakikatine. Sen Kur'an'ın içindeki hakikati bilmiyorsun. Bir de şöyle sadece lafzını okuyup çözdüm diye bir adet var ya. Siz Esved İbni Yazid'ün Nihai'yi duymuş muydunuz? İmam Azam'ın hocası var, Alkame. Onunla aynı kabileden arkadaşlar. Ya tam ölmesine ramak kala Esved böyle tir tir titriyor yani. Alkame biliyor, çok ehli takva birisi. Hayırdır Esved diyor yani. Sen günahlarından mı tedirgin oldun? Ne günah be adam diyor. İmansız ölürüm diye korktum diyor. Vefatından sonra rüyasına giriyor Alkame'nin. Alkame bakıyor, böyle bir yer göz görmemiş. Hadiste de öyle diyor ya cennet için. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiş. Bura nere diyor ya? Diyor ki vallahi peygamberlikle aramda 4 parmak kaldı diyor. Ya bu zatlar günah değil, imansızlıktan korkarken. Ya yetiyorsa tamam, dünya yetsin. Niye ahiret yetiyor hep? Dünya yetsin. Geç şurada simit sat, o dünya yetsin. Niye ahiret yetiyor? Yetmiyor. Nefis fazla konuşuyor, bizi de inandırmış. O yüzden bu işlerde belli noktaları çözebilmiş insanlarla bir şey meşveret ettiğinizde lütfen başta itaat edin. Devamında inşallah anlayacaksınız. Çünkü nefis 50 almışsa onun fetvası bitmez. Dersin anahtar cümlesini bir hatırlatayım mı? Onun üstünde inşa edeceğiz de dersi. O anahtar cümle unutulunca parça parça güzel hatıra olur ama tam imanın matematiği çıkmayabilir. Anahtar cümleyi söyleyebilir misiniz tekrar? Bir daha tekrar edelim. Hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Tamam, anahtar konu burası olacak. Şimdi bir öğretmen yazdıklarım anlaşılsın diye tahtaya şöyle harfleri tek tek dizer değil mi? Yani bir maddi iş yapıyor. Harfleri tek tek diziyor. Ama o maddeden talebenin neyi alması lazım? Manayı alması lazım. Harfleri yan yana getirir. Tek tek dizer. Devamında da talebeye sual eder. Talebe de o manayı anladıysa öğretmen tahtayı siler. Şimdi o esnada biri dese ki ya hocam madem sildin niye yazdın ya sen bu tahtayı? Tahtayı neden yazdı ve sildi? Yazmasındaki amaç bir maddeden mana oluşturmaktı. Yazdığı dersin manası da öğrenciye geçince tahtayı sildi. Allah Azze ve Celle bazı manaları bize hastalık yazarak okutuyor. Hastalıkla. Ne yapsam siler hastalığı? Ben o hastalıkta yazanı anlasam. Şimdi öğretmen için silmek nasıl? Zor mu? Çok kolay ya. Nasıl siliyor? Şöyle yapıyor, siliyor tahtayı, doğru mu? Allah için zaten silmek sonsuz kolay. Yazmak o da sonsuz kolay. Şimdi Allah Azze ve Celle bazı isimlerini anlayabilelim diye. Rahman ve Rahim isimlerini. Hangi isimlerini? Rahman ve Rahim isimlerini. Derinlemesine idrak edip anlayabilelim diye bazen bir mektup gönderiyor yazılı. Adı ne? Adı hastalık. Okuyorsun. Tembel talebe gibi anlamıyorsun. Siler mi o tahtayı? Silmez değil mi? Peki böyle çalışkan talebesin. Bu işte çalışkanlık vicdan ha. Bir insanın Kur'an'daki hakikatleri anlamasının yolu vicdan. Başka bir şeye ihtiyacı yok. Vallahi öyle bir mesele ya. Allah Allah. Vicdanlısın böyle yani. Allah Azze ve Celle'den, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gelse sadak diyorsun. Doğrudur diyorsun. Manayı anladığında artık Allah Azze ve Celle o tahtayı siler. Yani hastalığı senden çeker alır mı? Çeker alır. Allah Allah. Şimdi bir hayatlarımıza bakalım mı? Bir hastalık geliyor. Mektubu okumaya çalışıyoruz. Ardından hastalık gidiyor. Bir hissiyat, bir bedende en fazla 15 gün kalır. 16. gün ne yapıyoruz? Eski hayatlara geri dönüyoruz. Doğru mu? Mesaj aldık mı? Almadık. Hastayken sürekli ne diyorduk? Allah'ım yardım et. Bak. Hastayken alıyorum mesajı. Allah'ım ben çok acizmişim. Allah'ım bunu nerelere gittim de devasını bulamadım. Bak hasta esnasında nasılsın? Tam mesajı alıyorsun. Çünkü hastalığın asıl manası senin acizlik kodlarına, fıtratına geri döndürmek. Bak hayatın anlamı ha. Biz aciziz. Onu da hastalık veriyor bize. Mektubun mesajını alıyorsunuz değil mi? Ama hastalık geri gittiği anda diyorsun ki ben hastalığı yendim. Allah Allah, bir de böyle okuyoruz ya. Daha sonra öğretmen de öğrencinin yazılanları anlamadığını görünce aynı dersi tekrar anlatıyor. Aynı dersi tekrar anlatıyor. Anlıyor musunuz? Bazı cihetlerde, yani bu hikmetlerinin bir tanesi. Bazı cihetlerde bu hastalıkların
Neden biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor? Çünkü yazılanı anlamadığımızdan muallim tahtayı silmiyor. Allah Allah. Şimdi bu hastalığın derin mesajını anlayabilmek için bir şeye daha ihtiyaç var. Okumayı bilmeye ihtiyaç var. Doğru değil mi? Zaten okumayı bilmediğinde dikkat et çok sıkıcı oluyor. Yani bir adama bir kitap verdin. Şimdi bana bir kitap veriyorsun. Rusça. Ya ben bunu çevirebileceğim saniye 10 saniye olur yani. 11. saniyeden sonra ısrar etse adam ya şuralarına da baksana. Ya ne bakayım ben bunu okumayı bilmiyorum. Gider yırtar atarım. Çünkü bir şey okumayı bilmediğinde seni sıkar. Gelen hastalığın mesajını okuyamazsan bu sefer ne yaparsın? Yırtınır durursun. O yüzden burada hastalığı okumanın formülünü de öğrenmemiz lazım. Biz matematikte örnekleri verirken asıl talebenin formülü anlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bir talebe formülü çözerse 1001 rakamla baş edebilir. Doğru mu? Değil mi? Fonksiyonun formülünü çözmüş. Ne gelirse gelsin. Sorun var mı? Sorun yok. Ben formülü çözmüşsem istediği kadar rakam gelsin uğraşırım. Burada da eğer bu formülü çözebilirsek, bu hastalık neden geliyor meselesini anlayabilirsek, istenilen kadar hastalık gelsin artık bu formülle baş edilir. Üstad Hazretleri 25. lem'a gibi bir meselede 25 farklı devada hastalar risalesi diyoruz biz buna. Bu başa gelen hastalıkların ne için geldiğini söylüyor. Çünkü madde mana içindir. Gelen hastalık da bir mesaj, bir mana içindir. Eğer ben o manayı okuyabilirsem öğretmen bu talebe anladı deyip tahtayı hızlıca silebilir değil mi? Şeyi anladınız mı işte birisine bir hastalık arızı olmuş Evliyaullah'tan bir tanesine bir gece dua etmiş sabah kalkmış çok iyi olmuş. O duanın içerisinde meseleyi anladığı için Allah çekiyor. Meseleyi anlamasaydı en sevdiği kulundan o manayı çeker mi Allah? Demek hastalığı çekmek manayı çekmek olur. Anlamayan birinden manayı çekse olmaz değil mi? Yarım kalır, zulüm olur. Demek ki böyle menkıbelerde aslına bakalım faslına değil böyle menkıbelerde Allah'ın o sevdiği kulu gece dualarla yakarırken Allah Azze ve Celle biliyor ki o kul manayı anlıyor. O yüzden o duanın hürmetine sabah hastalığı geri çekiyor. Biz şimdi dua ediyoruz sabah başka yerimiz de ağrımaya başlıyor. Niye? O kadar uzağız ki meseleden ettiğimiz dua bile isabet etmiyor. Marketten sipariş verir gibi dua ediyoruz. Dua da Allah'tan Allah istenir. Öyle mi? Biz ne istiyoruz? Hala menfaat istiyoruz. Şimdi mesela Mustafa senle şurada dostluk kuruyoruz. İlgileniyorum seninle. Senin de hoşuna gidiyor. 3 saat sonra anlıyorsun ki bu kadar ilgilenmemin sebebi o saatini senden alabilmekmiş. Üzülür müsün? Üzülür değil mi insan? Ya ben ona dost demiştim. Beni sevdi sanmıştım. Meğer saatimi almaya çalışmış. Senden ne istesem sevinirdin? İyiliğini, dostluğunu. Allah'tan Allah'ı istemiyoruz. Her şeyi istiyoruz onun hariç. Şimdi bu duanın aslı olabilir mi sizce? Duanın aslında Allah'tan ne istenir? Allah istenir. Allah Allah. Şimdi o yüzden şu formüllerden bir tanesini okuyalım. 23. devadayız. Anahtar cümleyi tekrar hatırlatalım. Hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Demek ki böyle bir mektup varmış. Hastalığın içindeki bu mektubu okuyoruz bugün. Hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Buyurun okumaya başlayalım. Bismi Sübhanehu 25. lem'a 23. deva. Ey kimsesiz, garip, biçare hasta. Vuruluyor değil mi insan bu kelimeleri duyunca? Şimdi bak hastalık zamanı bazen hastalık değil de ne koyar biliyor musun adama? Kimsesizlik koyar ya. Hele ağır hastalıklarda bazen etrafın artık seninle menfaati kalmadığından etraf kesiliyor mu? Kesiliyor. Bazen duyuyoruz ki karı koca boşanmış. Ya hayırdır niye boşandın? Mesela hanımı diyor ki ben bu herife bu şekilde bakamam. Ya da zıttı herifi diyor ki ben bu hanımla bu şekilde olamam. Daha hayatımın baharındayım. Gönlüm eğlenmek ister diyor. Bak şimdi. Böyle bir durumda hastalık üzer mi insanı? Yok yok. Ne üzer biliyor musun? Kimsesiz, garip, biçare hasta. Yani böyle hastalık zamanı insan o kadar gariban bir halde kalıyor ki, o kadar yalnız kimsesiz kalıyor ki, inan hastalık canını acıtmıyor. Kimsesizliği, acizliği, garibanlığı canını acıtıyor öyle mi? Bu kadar yalnızlık, garibanlık, acizlik etrafını sarmışken sana ne lazım biliyor musun? Büyük bir teselli lazım. Şimdi Batı dünyasında bu tür hadiselerle baş edebilmek için zenginlikleri arttırmışlar, maddeyi arttırmışlar, serveti arttırmışlar. Ama bu yalnızlığın çaresini çözememişler. Yani o varlıklar içerisinde, bedenin varlıkları içerisinde ruh yalnız kalınca adamın psikolojisi bir türlü düzelmiyor. O yüzden Japonya'da ve İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu biliyor musunuz?
Bir de derslerde bir ders veriyorlar. İyilik bilimi diye bir ders okutmaya başladılar. Çünkü o dersi sana okutursam sen artık onunla ilgileneceksin. O artık ona nasılsın, iyi misin diyecek. Biliyorsunuz Batı'da insanların umurunda değil o cihette. O ona soracak sen iyi misin, öbürü diyecek falan. Bunu hem iki yerde bakanlık kuruyorlar, İngiltere ve Japonya'da. Yalnızlık Bakanlığı. Çok enteresan değil mi? Ya biz bayramda millet sarıla sarıla diyoruz. Ya yeter sarılma artık. O kadar muhabbet ehli ki bu Anadolu insanı. Allah Allah. Batı'da Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor bak. Bir de iyilik bilimi ders diye okutuluyor. Allah Allah. Ben bir gün birisine söyledim de bunu. Şimdi Anadolu insanı ya anlamadı bunu. O kadar kalabalıkta yalnız mı olurmuş insan dedi. Allah Allah. Bak şimdi. Yalnız olmakla yalnız hissetmek çok farklı bir şey. Bazen yalnız olmazsın ama yalnız hissedersin. Doğru mu? Hastasındır. O hal üstünde bürünmüştür. Etrafında da insanlar pervane oluyor mudur? Oluyordur. Doyuruyor mudur ruhunu? Zerre kadar doyurmuyordur. Yalnız değilsindir ama yalnız hissediyorsundur. Yalnız değilken nasıl yalnız hisseder insan? Hiçbiri seni anlamasa yalnız hisseder. Doğru mu? O an kim anlar seni biliyor musun? Sadece o hastalığı veren seni anlayabilir. Yalnızlıktan kurtulmanın yolunu yakaladın değil mi? Allah Allah. Şimdi yalnızlık gürültülü bir hadisedir. İnsan yalnız kaldığında mesela ıslık çalar. Dikkat ettiniz mi? Balinalar yalnız kaldığında diğer balinalarla buluşmak için 24 desibel ses gönderiyorlar. Böyle şarkı gibi, türkü gibi. Açmışlar balinalar, Mahsuni Şerif'ten söylüyorlar yani. 24 desibelde. Yalnızlık gürültülüdür ama yapayalnızlık çok sessizdir. Onu sadece Allah duyar. Allah bir insana hastalık verip yapayalnız, garip, kimsesiz bir hale düşürür. Düşürür ki artık seni duyamayacaklarla konuşma, yalnız benimle konuş. Hastalık, yaratılış gayemize muazzam bir hizmetkar. Kalabalıklar içinde Allah'la konuşmayı unuttuğumuz çok oluyor mu? Oluyor değil mi? Geçenlerde bir arkadaşımız, benim kanaatimdir, bence kalbinin derinlikleri çok iyi bir insan. Ama çok fazla yanlış işlere düştü durdu, gencecik bir adam. Daha yeni bu hafta denk geldik, tevafuk ettik ki filanca bir şeyin kanseri olmuş. Bitmiş böyle, moral şu bu her birisi bitmiş. Ben içimden şunu söyledim yani. Allah Azze ve Celle onun derinliklerdeki kalbinin güzelliğinden öyle vazgeçmiyor ki ona. O hayvanlaşmış nefsine onu bırakmadığından komple hepsinin gücünü alıyor. Yalnız kal artık çünkü yalnızken seni sadece ben duyabilirim diyor. Hastalık neye hizmet ediyor gördünüz mü? Bir insan şöyle iktidar kendinde olduğunu zannederken dışarıda o gürültülerden Allah Azze ve Celle ile konuşmayı unutuyor. Allah da onu o nefsinin pençeli, vahşi eline bırakmıyor. Bir anda hastalık veriyor. Etrafı kalabalık da olsa kendisini yalnız hissediyor. Çünkü sadece Rabbi ile konuşsun diye. Bak şimdi. Şimdi böyle bir durumda sizce Allah Azze ve Celle bir kula normal zamandan daha fazla rahmet eder mi? Eder değil mi? Anahtar kelimemiz neydi? Hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Hem herkesi uzaklaştırıyor hem de o kuluna daha çok rahmet ediyor. Olay ne sizce? Tam o ilişkiyi kurabilmek değil mi? Kulum seni asıl seven benim diye o manayı ona yaşatabilmek. Allah Allah. Buyurun devam edelim. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse... Şimdi manayı anladınız değil mi? Diyor ki hastalıkta seninle ilgilenmeyen bir adamın bile içi paramparça olur seni o halde görünce. Oluyor mu? Mesela anlaşamadığınız iş yerinde bir arkadaşı görüyorsunuz. Arkadaş öhü diyor, ciğerlerim şöyle olmuş diyor. Dayanamıyorsun, halini hatırını salıyorsun. Doğru mu? Konu birazdan şuraya gidecek. Tam bu kırılma noktasını yaşayalım. Ya Allah'ın yarattığı kullar sana bu kadar düşkün olur, içi parçalanırsa, anan bu kadar peşine düşerse, hastaneye gittiğin doktorlar bu kadar seninle ilgilenirse, bunları yaratan Allah seni rahmetsiz bırakır mı? Bırakmaz demek hastalık Allah'ın rahmetini celbeder. Konu buraya gidecek. Anlaşıldı mı konu? Bak, Üstad Hazretleri de oradan örnekliyor. İnsanlar belki senin normal zamanlarda yüzüne bakmazken hastalık zamanı sürekli yanına gelir. Yani ben normal zamanlarda vaktim yetmese bile birinin hasta olduğunu duysam ben hemen ya aramaya ya gitmeye ya bir hediye yollamaya ben kendi adıma özen gösteriyorum. Şimdi benim içimdeki bu duyguyu ben hangi çarşı pazardan satın aldım? Haşa haşa bu duyguyu ben kendime kendim mi yarattım? Haşa. Bu duyguyu kim verdiyse merkezi onda demektir. Doğru mu? Bu duygunun numunesi olan insan hasta birine daha çok şefkat gösteriyorsa bu duyguların, isimlerin mutlak sahibi olan Allah hastalık zamanı kuluna
daha çok rahmet eder. Yakaladınız mı olayı? Şimdi adam öyle diyor. Ya hastalandım diyor. Eşim diyor ilk kez yüzüme güldü. Şimdi evlilik halise. Ya insan sevdiği biri böyle onunla ilgilense çok hoşuna gidiyor değil mi? Biz çocukken hastalandığımızda annem ne zaman doktora götürse mutlaka dönüşte bir hamburger bir muz alırdı. Ya biz bir mutlu olurduk var ya böyle hastalığı beklerdik. Derdik ki bir hasta olayım da. Doktora götürüyor. Oradan yatağımı seriyor annem salonun ortasına. Çizgi filmleri açmış. Bir de hamburgerle muzu bekliyorum dört gözle. Allah Allah. Şimdi daha çok ilgiyi üstünde görünce insan hastalığı bekliyor. Bak inan çocukken beklerdik biz. Gerçekten çünkü çocukken de biraz güçlü oluyor ya vücut. Hastalık geliyor diyorsun düzeliyor yani öyle zannediyorsun çocukken. Ya böyle derdik ki Allah Allah. Bu aralar var hiç işler rast gitmiyor. Bir hasta olsak da bir hamburger muz yesek derdik çocukken. Allah. Ya ananın dikkati bu kadar hoşuna gidiyorsa, ananın rahmeti bu kadar hoşuna gidiyorsa Allah seni sevse. Ya bu hastalık nur nimet olur mu olmaz mı? Hamburger muza tab olan adam Allah'ın rahmetini istemez mi be? He? İstemez mi? Ya mektubu okursak isteyeceğiz. Olaya bak olaya. Hastalık mektubun içinden ne çıktı? Sana rahmet eden Allah Azze ve Celle hastalık vaktinde sana daha fazla rahmet ediyor. Olaya bak olaya. Siz de öyle değil mi? Sizin duygular da öyle. Az önce örnekledik. Size bu duyguları veren de bu duygu olmaz mı? Mutlak olmaz mı? Biz ona şuunat-ı ilahi diyoruz. İlahi haller. Konunun evrileceği yeri anladınız değil mi? Buyurun devam edelim. Acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahmanur Rahim sıfatıyla bize takdim eden... Bak 114 sure var doğru mu? Evet. 113 surenin başında diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ne olan? Rahman ve Rahim olan. Allah Allah. Sadece Tevbe suresinin başında söylemiyor. Ama Neml suresinde Süleyman Aleyhisselam'la ilgili meselede de 2 kez söylüyor. Yani 114 kez besmele var Kur'an'da. Doğru mu? Bak şimdi. Ya Rab neden bu kadar hatırlattın bize? Haşa. Hani anlamak için. Çünkü o kadar rahmet ve merhamet sahibiyim. Allah Allah. Şimdi siz ilkokulda, lisede kompozisyon yazmışsınızdır. Doğru mu? Yazdığınız kompozisyona bir tane başlık koyarsınız. O başlığa bakan ne demek istediğinizi oradan okur. Şimdi bütün surelerin başlığı ne biliyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ve birçok surede musibetlerden bahsediyor, imtihanlardan bahsediyor. Zahirde başına gelen en kötü olayın bile açıp mektubunu okusan Allah'ın rahmetini orada okuyacaksın. Meselenin incesi ne biliyor musun? Allah'ın isimlerini okuyabilmek. Hangi isimlerini? Rahman olduğunu, Rahim olduğunu. Besmele'de böyle söylüyor değil mi bize? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah Allah. Bak şimdi. En büyük dualara bakın. Evliyaullah'ın ettiği en büyük dualara. O duaların ortak özelliği Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin bol zikredilmesi. Şimdi size bir ayet okuyayım. Araf 180'de diyor ki en güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Başka bir rivayette diyor ki bana isimlerle gelseniz sizi geri çevirmem diyor. Allah Azze ve Celle bu meseleyi, bu duyguyu anlayalım diye aynısını bize vermiş. Şimdi geldim Sefa, senden bir yardım istedim. Belki gününde olursam verirsin. Ama sana şöyle geldiğimi düşün. Sefa, sen cömertlerin en cömertisin. Sen Trabzon köfte ısmarlayanların en cömertisin. Bak şimdi öyle. Bir adama isimlerinle gelsen, adam şöyle der ki doğru biz en cömertiyiz. Değil mi? En kerimiz, en ikramı seveniz. O adam artık ne istesen onu geri asla çeviremez. Bir gün köyde ağanın oğlu varmış. Atına malları yüklemiş satmaya gitmiş köyde. Köyde de bir tane adam denk geliyor malları satmaya giderken. Diyor ki sen filanca ağanın oğlu musun diyor. Evet diyor. O ağa şöyle cömerttir, böyle bonkördür, böyle ikram sahibidir diye atın üstündeki bütün malları alıyor. Adam dönüyor. Ağa olan babası diyor ki oğlum bu malları ne yaptın? Kızıyor önce. Baba vallahi bir tane adam denk geldi. Baban şöyle cömerttir. Babam böyle ikram sahibidir deyince babası diyor ki atı niye vermedin atı? Bir insana isimleriyle hitap ettiğinde sen doktorların en iyisisin bak düşün. Sen tüccarların en zirvesisin. O adam artık bir şey vermeden davranamıyor. Allah Azze ve Celle ona isimleriyle yaklaşabilelim diye Rahman ve Rahim ismini anlamamız için bize hastalık gönderiyor. Rezzak ismini anlamamız için ne gönderiyor bize? Açlık gönderiyor.
Rahman ve Rahim ismini anlamamız için acizliğe bürüneceğimiz hastalığı gönderiyor. Amaç ne? Sultanın huzuruna gittiğinde ona isimleriyle seslenin. En büyük dualara bakın. Hep Allah'ın isimleri zikredilmiştir. Cevşenül Kebir duasına bakın. Allah Azze ve Celle'ye 1001 ismiyle zikir vardır. Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Emir'den gelip zırhı çıkar bunu oku denilen dua. Cevşen duası. 1001 isim zikrediliyor. Şimdi hastalık içimize girse, biz de bir markette sipariş verir gibi dua etmeyi bıraksak, konu direkt yalvarmaya gitse, Allah'ım sen şafisin, Allah'ım sen rahimsin, Allah'ım sen rahmansın. Hastalıktaki mana tahakkuk etmiş olur mu? Olur. Talebe yazılanı anlamış olur mu? Olur. Hoca ne yapar? Tahtayı siler. Demek ki hastalıkta ve kainatta başımıza gelen bütün olaylarda asıl olay Allah'ın kendisini bize tanıttırmak istemesi. Neyleriyle? İsimleriyle. Doğru mu? Bak şimdi. Hastalıktaki asıl mana ne biliyor musun? Allah Azze ve Celle'ye isimleriyle yaklaşman. Allah Allah. Size Allah'ım bana bunu verden çok daha büyük bir dua söyledim. Allah'ın onları veren isimleriyle Allah'a dua etmek. Anladınız mı olayı? Allah'ım bana bunu ver. Çok küçük bir dua. Çocuk duası. Ama Allah Azze ve Celle'nin onları tecelli eden isimleriyle ona dua etmek çok büyük bir olay. Bak şimdi. Güneşin bizi aydınlatmaya ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Ama güneşin iktizası aydınlatmaktır. Yani sen güneşsen aydınlatırsın. Şimdi biz hastaneye geliyoruz senin yanına kendimize baktırmaya. Ya bu adam beni muayene eder mi etmez mi düşünmüyorum. Niye Selim abi? Sen doktorsan muayene ederse. Çünkü doktorluğun iktizası muayene etmektir. Senin beni muayene etmeye ihtiyacın var mı? Hayır. İktizası odur. Bak Allah Azze ve Celle'nin bize merhamet etme sebebi Allah'ın ihtiyacından değil. İsimlerin iktizasından. Şimdi çok cömert insan vardır. Doğru mu? Birisi gelir yedirir içirir yedirir içirir ikram eder infak eder. Bu cömert adamın bunları yapmaya ihtiyacı var mı? Yok ama cömertliğin iktizasından bunları yapar. Allah Azze ve Celle'nin bize böyle derinden hastalık neticesinde rahmet etmesinin sebebini biliyor musunuz? O isimler açılırsa eğer sana Rahman ve Rahim isimlerinin iktizası olarak sen de o rahmeti üstünde hissedersin. Çok büyük bir olay. Hastalığın en derin meselesi neymiş bak görüyor musun? Allah'ın isimleri açılıyor sende. Sende bir ahçının ismi açılırsa sen de çok güzel ahçı olursun. İsim açılmak bu demek bak. Sende Messi'nin futbolculuğunun ismi açılsa efsane çalım atar gol atarsın. Doğru mu? Sende Mike Tyson'ın isimleri açılsa çok iyi boksör olur dövüşürsün. Sende Rahman ve Rahim ismi açılırsa sen de çok merhametli bir adam olur. Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam gibi alemlere rahmet bir gönlüne belki sahip olursun. O ölçüde değil, numune olarak bahsediyorum. Ve ne olur biliyor musun bu neticesi? Allah katında kıymetli olursun. Şu dünyada varlığımızın en temel sebebini söylüyorum. Hani iman, İslam bir şeyler diyoruz ya, onun en temelini söylüyorum. Allah'ın isimlerinin üstümüzde tecelli etmesi. Pastacılığın isminin tecellisini anladınız değil mi? Çok güzel pasta yaparım. Doğru mu? Allah Allah. Çok akıllı bir adamın ismi bende tecelli etse ben de çok güzel düşünürüm. Allah Allah. Bir avukatın ismi bende tecelli etse çok güzel dava çözerim. Rahman ve Rahim isimleri sende tecelli ettiğinde o özellikleri belli düzeyde numune cihetinde almanla birlikte Allah katında asıl öyle kıymetli hale geliyorsun. Anladın değil mi? Allah katında en kıymetli kul kimdir? İsimlerinin açıldığı kuldur. Allah'ın esmasında payımızı büyüttükçe Allah katında kıymetli olacağız. Şimdi ben şöyle bir derin tefekkür etsem. Allah'ım ben de Rahman Rahim ismin açılsın, açılsın, açılsın. Oluyor mu böyle? Olmuyor. Ama hasta olunca oluyor. Bazen kulun gücü yetmediğinde Allah o isimlerini neyle açıyor? Hastalıkla. Ne derin mana çıktı görüyorsun değil mi? Allah Allah, buyurun devam edelim. Bir lem'ai şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren. Bak şimdi. Allah Allah. Şimdi hasta olunca zahirde bir insana en çok kim üzülüyor? Anası üzülüyor değil mi? Yavrum yavrum muz alayım mı hamburger alayım mı? Allah, en çok annesi üzülüyor bir insana. Ya yeryüzündeki annelerin şefkatinin tamamı sonsuz şefkat sahibi Allah'tan bir katre, bir damla. Şimdi bir damlanın sahibi olan anne
yavrusunun hastalığıyla paramparça oluyorsa, Allah Allah, anne dediğin ne biliyor musun? Perde, perde. Allah'ın yarattığı perde yavrusuna hastalanınca bu kadar üzülüyorsa, o perdeyi yaratan Allah derinlemesine rahmet edecektir. Bak yine ana konuya gidiyor konu. Hastalık Allah'ın rahmetini, merhametini kendisine çekiyor. Şimdi ben bugün bir belgesel izledim. Anne ceylanla yavru ceylan tam böyle akarsudan karşıya geçiyorlar. Bunlar akarsudan karşıya geçerken şuradan böyle yeşil bir tane timsah çıkıyor. Pusudan çıkıyor böyle. Tam o yavru ceylanı kapacak. Anne ceylan koşuyor, 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 koşuyor. Kendisini timsaha yem yapıyor. Kim kurtulsun diye? Yavru ceylan kurtulsun diye. Bir anne ceylanda bu kadar şefkat varsa, bu anne ceylanı yaratan da haşa bu kadar da mı şefkat olmaz? Tanımıyoruz. Allah'ı tanımıyoruz. Tanısak var ya, Allah'ın şefkatini hastayken nasıl derinlemesine hissedeceğiz. Şimdi bazen evde odada oynuyoruz kızla. Hanım da mutfakta. Benim kız odada oynarken yerinde durmuyor zaten. Tavanlardan topluyoruz. Çat diye bir yerini vuruyor. Bir dönüyorum böyle, kolunu tutuyor. Ağlamıyor odada. Koridordan koşuyor. Yine ağlamıyor. Koşuyor. Mutfağa giriyor, şöyle bir annesine bakıyor. Anneyi görünce bir başlıyor ağlamaya. Ya Flash TV oyunculuğu zirve. Tam anneyi görünce ağlamaya başlıyor. Ya arkadaş, sen niye anneyi görünce ağlamaya başladın? Biliyor ki ona en çok merhamet edecek olan annesi. Biliyor ki eğer annesinin dergahında ağlamayı başarabilirse her gücünün yetmediği, elinin uzanmadığı şeyi annesi ona verecektir. Aynı bu fıtri ahvale dönmemiz lazım. Bir yerimiz acıdı mı? Sizin yanınızda ağlamaya gerek yok. Çünkü yüreğimiz acıyor. Hiçbirimiz birbirimize sonsuzluk veremeyiz. Var mıydı cennetiniz, cehenneminiz? Yok değil mi? Aynı o benim çocuk gibi koridorda koşmaya başlasak. Allah'la ne zaman en çok buluşuyorduk? Yapayalnız kaldığımızda, hastalığın zirve noktasında. Tam o esnada da böyle gitsek, gözyaşları içerisinde o mutfağı bulsak, dergahına geldim desek, şöyle bir vaveyla etsek, anneye, anne ceylana o rahmeti veren Allah aşkına Mustafa'yı, Selim'i, Mehmet'i, Ali'yi hiç kendi halinde bırakır mı ya? Bırakır mı? Mümkün değil. Bir kul Allah'ın kapısına, dergahına gidecek, Allah da onu geri çevirecek. Tarih böyle bir şey yazmamış, tarih yazmamış. Mümkün değil. Allah Allah. Bir çocuk kadar işimizi bilsek, fıtratını bozmamış bir çocuk kadar işimizi bilsek, doğru yerlerde ağlasak neyle karşılaşacağımıza hayret edeceksiniz. Allah'ın esmasıyla doymaya ve dolmaya başladıktan sonra da bu dünya küçücük gelecek. Allah Allah. Bak şimdi. Annenin evladı olmak o annenin içinin parçalanmasına vesile olursa, ya Allah'ın kulu olmak neye vesile olur? O rahmet kapılarının sonuna kadar açılmasına. Dersin ana konusunu tekrar hatırlatayım. Hasta olduğunda Allah'ın rahmetini daha ciddi celbedersin. Annen daha fazla acırken anneni yaratan Allah daha fazla acımaz olur mu ya? Allah Allah. Demek hastalık şunun için geliyor. Anneni bile yaratanın dergahına sığın, onu bul ve artık onunla konuş. Konuşmak demek dua değil mi? Dua istemek değil mi? Ya Rab seni istiyorum. Ya Rab beni nefsimin pençesinde harap etmemeni istiyorum. Yani hep şikayet ediyor Allah'a ama Allah'ı değil. Ne kadar acizliği varsa onları Allah'a şikayet ediyor. Aha duanın aslı bak. Allah Allah. Değil mi? Devam edelim mi? Buyurun. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse, acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahmanur Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'ai şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran... Bakın Allah Azze ve Celle kendisini tarif ediyor. Anne'de tarif etti. Kur'an'da tarif etti. Şimdi de yeryüzündeki nimetlerle tarif ediyor. Şimdi Amerika'da böyle 2 tane dalgıç dalıyorlar. Hani o ışığın girmediği kadar okyanusun derinlikleri var ya, oralara kadar ulaşıyorlar. Taşın içinden çıkmış ot görüyorlar. Bu mesele Senrur'da da bahsediyor ya Üstad Hazretleri. Işığın girmediği yer ama taşın içinden ot çıkmış. Taşın içinden otun çıktığı yerde de orada yaşayabilen bir böcek türünün yuvası. O otla böceğin buluştuğunu görüyor, başlıyorlar ağlamaya. Hüngür hüngür. Ta buralarda bu gariban böcek rızkıyla buluştu diye ağlamaya başlıyorlar. Halbuki bütün mahlukatın rızkına eli yetişemiyor.
Şimdi bir çocuk dünyaya geldiği anda anada süt çıkıyor. Ya bu anne bu sütü verebiliyorsa 3 ay önden versin. 3 ay fazla versin. Olmuyor ama. O yavrunun da eli yetişmiyor. Kainatta hangimizin eli yetişiyor rızka? Bütün mahlukata baktığında insan aklı gidiyor. Bütün mahlukatın elinin yetişemediği yerden nimetlerle rızkını veriyor. Kışın bir bakıyorsun her yer kel kalmış. Yazın bir bakıyorsun ambarlar dolmuş domatesler, kavunlar, karpuzlar, çilekler. Ya Rab ben gördüm vallahi birkaç ay önce hiçbirisi yoktu bunların. Hangi depodan, hangi ambardan çıktı? Bir de şimdi dünyanın ticaretinde bir adamın vitrini mi daha büyüktür, deposu mu? Deposu ürünleri verdiği yerden daha büyüktür. Allah Azze ve Celle'de nasıl? Deposu küçücük bir avuç. Öyle mi? Ne eksen çıkmıyor mu bir avuç toprağa? Depo ne kadar? Bir avuç. Ürünler şu depoya sığmayacak kadar ürün veriyor. Şimdi bu kadar nimeti niye verdi ya? Bazen gidiyoruz tantuniciye. Adam diyor ki abim turşum bitmiş bir tabak daha turşu getireyim. Diyorsun ki ya bu adam seviyor yani. Sevdiğinden ilgileniyor diyorsun. Ya o turşuyu yaratan bu sevmediğinden mi veriyor ya? Anlayamıyoruz, çözemiyoruz yani. O kadar sebeplerde kaldık ki. O kadar menfaat nazarıyla bakıyoruz ki oralardan Allah'ı göremiyoruz. O tantuniciyi de yaratan Allah. Tantuniyi yapmaya ilhamı da yaratan Allah. Ya ne görüyorsan Allah ya. Şimdi biz dünyaya dalmış mıyız, dalmamış mıyız? Bu hastalık da gelmese Allah'ın isimlerini nereden okuyacağız biz? Bak bak. Evet. Devam edelim. Ebedi bir hayattaki cennet, bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Halık-ı Rahim'ine iman ile intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle niyazın, elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığın her şeye bedel onun nazarı rahmetini sana celbeder. Cümleye dikkat. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Sen boynunu büktüğünde insanların merhametini, rahmetini üstüne çekiyorsan Allah aşkına onları yaratan Allah, onlara rahmet etmeyi öğreten Allah sana hiç rahmet etmez olur mu ya? Cümleye bak ya. Madem o var sana bakar. Sana her şey var. Demek ki hastayken bana acıyan da annem değil. Çünkü anne dediğim bir perde. Asıl acıyan kim? Anneyi yaratan. Şu perdeleri artık kaldırmamız lazım ya. Onları kaldırsak var ya o kadar güzel bir yaratan kul ilişkisi olacak ki. Allah Allah. Tabii ilişkide problem biziz. Haşa biziz hep. Diyeceğiz ki Allah varsa yeter. Ben artık kimsesiz değilim. Bir gün tam yaylaya çıkıyorum. Bizim orada ayva gediği var. Yaylaya çıkarken de şöyle bir yokuşta ara bir yol var. Kestirme. Tam oradan çıkıyorum böyle yani çok az arabanın geçtiği bir yer. Kestirme yol. Tam oradan çıkıyorum bir baktım yerde bir tane yaşlı amca. Durdurdum arabayı hemen attım bunu arabaya. Götürdüm. Neyse ondan sonra kendine getirttiler. Serum merum falan derken konuşmaya başladık. Hayırdır ne yapıyorsun yolun ortasında? Kimin kimsen yok mu falan anladım. Zaten oranın yerlisiymiş amca. Evlatları da terk etmiş. Klasik olay yani. Malı mülkü sattıktan sonra küçük kulübeye atıyorlar. Adamı terk ediyorlar. Ama adamın kendisi mutlu. Bir gariplik var. En son dedim ki ya evladın yok, hanımın vefat etmiş. Sana kim bakıyor dedim. Allah var ya dedi. Allah varken kimseyi istemem dedi. Kim gibi? Lisanımızda geçiyor ya. Mâzâ vecede men fakadehu ve mâzâ fakade men vecedehu. Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulmuştur? Bulsa da başına bela bulmuştur. Şimdi bu amca kimsesiz mi? Vallahi her şeyi bulmuş. Asıl kimsesiz bu kalabalıkların içerisinde Rabbisiyle o ilişkisini yakalayamayan bahtsızlar. Kim kimsesiz? Kim? Hastalıkta amaç neydi? Allah'ı bulmak. Bulmuş mu? Bulmuş. Mana tahakkuk etti mi? Etti. Demek ki mektup doğru okundu. Artık hoca tahtayı silebilir. Belki de o tahtayı silmesini canını alarak yapar. Artık sana hiçbir üzüntüye gerek yok der. Alır cennetin orta yerine koyar. Tahta bazen de böyle siliniyor muymuş? Bazen de böyle siliniyor. Bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Devam edelim mi? Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Bak bak bak. Evet. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki... Başta diyordu ya ey garip kimsesiz hasta diyordu ya. Sonra konuda anlattı dedi ki sen kimsesiz değilsin. Hastalıkla kimsesiz olunmaz.
Bak ben sana asıl kimsesiz kalanı anlatayım. Anlıyor musun? Bak bak. Hastalıkta Allah'ı bulan kimsesiz değildir. Sağlıkta Allah'ı bulamayan kimsesiz, gariban, yetimin tekidir. İstediği kadar etrafı kalabalık olsun. Yine cümleyi baştan alır mısın? Çok güzel, çok güzel. Bir önceki cümleyle. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, Bak 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 bak. iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. İntisap bağlanmak demek değil mi? Biz burada şu manayla da alabiliriz. Allah'a dayanmak manasıyla. Şimdi bir yasa vardır. Dayandığın yer ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. Şimdi şu arkamda 50 kiloluk kasa olsa. Neydi yasamız? Dayandığın yer ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. Şimdi arkamda 50 kilo kasa var. Sırtımı dayadım, ayağımla bir şey iteceğim. Kaç kiloya kadar itebilirim? 50. 55 kilo itersem ne olur? Ben geri giderim. Neden? Çünkü dayandığın yer kadar kuvvetlisin. Yasa bu muydu? Buydu. Arkamda duvar var. Ne kadar itebilirim önümdekine? Duvar ne kadar sağlamsa o kadar itebilirsin. Arkanda Allah var. Ne kadar? Sonsuz. Bak şimdi. Dayandığın yer ne kadar kuvvetliyse sen de o kadar kuvvetlisin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o acizlik içinde kainatın işleyişini ve rengini değiştirmesinin mesajını anladınız mı? Dayandığım yer Allah demiş. Bak. Doğru mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyken tarihin rengini değiştirecek bu kudret nereden ortaya çıktı? Mesaj okunur mu? Dayandığım yer Allah. Çünkü insan dayandığı yer kadar kuvvetli. Bak şimdi. Said Nursi Rahimullah. Tek başına çıkıyor mu? Çıkıyor. Mal? Yok. Servet? Yok. Güç? Yok. Herkese meydan okumuş. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu her yerde ispat edeceğim. Bir yerde de başına 2 kişi dikiyorlar. Ben gibi birisine 2 kişi fazla, 1 kişi içeriden kapıyı kilitlese yeterdi. Ama sizin mücadeleniz davamsa 50 milyon olsanız havanızı alırsınız diyor. Ya nasıl diyorsun ya? Nasıl racon bu ya? Daha gençlik yaşında bir an aşiret reisi Mustafa Paşa'ya gidiyor, namaza davet ediyor. Kılıcını da şöyle asmış. Davetine gelmezsem ne yapacaksın? Keserim seni diyor. Bu pis kılıçla mı? Kılıç kesmez, bilek keser diyor. Servetin yok üstadım. Güç, bir insanın bedeni ne kadar güçlü olabilir? Nereden geldi bu güç? Neticesi belli mi? Belli. Dünyanın her yerinde Risale-i Nur okunuyor mu? Okunuyor işte. Neticesine bak. Söyledikleri olmuş mu bu cihette? Nereden geldi üstadım bu güç? Demek dayandığı yerin mesajını veriyor. Said-i Nehliyedi yoktur. Konuşan yalnız hakikattir. Dayandığı yerin gücüne bak, gücüne. Bir insan ne kadar güçlüdür? Dayandığı yer ne kadar güçlüyse o kadar güçlüdür. İman zayıfladıkça, yani dayandığın yerlerin ismi değiştikçe çok kuvvetsiz, güçsüz kalırsın. Hastalığa bile dayanamazsın. Çünkü hastalığın 9'u korku. İman azalınca korku başlıyor mu? Başlıyor. Dışarıdan duyuyorsunuzdur değil mi? Basit bir hastalık. Ama ne diyor? Ya ikna edemiyoruz ki hastaneye götürelim. Niye ki ikna edemiyorsunuz? Çok korkuyor hastalıktan, hastalığı duymaktan. Çünkü bunun 9'u korku. Saf korku. Allah Allah. Üstad Hazretleri diyor ki evet, hakiki bir hasenat gibi cesaretin dahi kaynağı imandır. Neden korkuyorsun? İman yeterli ölçüde değil, o yüzden korkuyorsun. En fazla zaten yaşayacağın ölüm denk gelecek. Daha ötesi var mı? Zaten denk gelecek. Allah Allah. Başka bir yerde diyor ki Üstad Rahimullah. Evet, tam münevverül kalp bir abidi. Kalbi imanla nurlanmış bir kulu. Küre-i arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i semadaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Anladın mı? Küre-i arz patlarken diyecek ki şu Rabbimin esmalarının tecellisine bak. Bunu dedirten iman. Üstad Hazretleri Zübeyir abiye diyor ki, o yanındaki en ciddi talebelerinden bir tanesi Zübeyir Gündüzalp, diyor ki Zübeyir, şimdi kıyamet kopsa, dağlar uçsa, denizler yansa, yap bir parça çay deyip Rabbimin azametle icraatını lezzetli bir hayretle seyredeceğim Zübeyir diyor. Ben depremde bu haleti yaşayan arkadaşları gördüm, biliyor musunuz? Ve onların o imanlarına imrendim. Elhamdülillah dedim. Demek buymuş. Hal meselesiymiş. Allah Allah. Demek ki insan dayandığı yer kadar kuvvetli olur. Yasayı anladık mı? Anladık. Yeni soru geliyor. Bir insanın neye dayandığı nasıl belli olur?
Şimdi şurada 10 tane çubuk var birbirine dayalı. Bu 10'unun esas hangisine dayandığı nasıl belli olur? Çekerek. Çubuğun birini çektim, hiçbirisi yıkılmadı. Buna mı dayanıyorlar? Hayır. İkinciyi çektim, hiçbirisi yıkılmadı. Buna mı dayanıyorlar? Hayır. Üçüncüyü bir çektim, hepsi alaşağı oldu. Buna mı dayanıyorlar? Buna dayanıyorlar. Bir insanın hayatından neyi çektiğinde çıkmaza giriyorsa Allah'a değil ona dayanıyor demektir. Matematiği anladınız mı? Bir insanın hayatından neyi çektiğinde çıkmaza giriyorsa ona dayanıyor demektir. Para çekildiğinde çıkmaza giriyorsa sen bittin. Çünkü para öyle bir mesele ki bir böylesin bir böylesin. Arkadaş geçen ticari hayatını anlatıyor. Diyor ki evimize işte ekmek alacak parayı bulamadık diyor. Sonra diyor işler açıldı. Bir yılda 21 dükkan açtım diyor. Sonra dükkanlar pandemide geri kapandı diyor. Bak hoş olaya bak. Şimdi dükkanları açtığımdan daha çok servetim. Adam stresten gider ya, doğru mu? Eğer dayandığın yer paraysa geçmiş olsun. Niye? Bir böyle bir böyle. Bu hayatta yüzün gülmez. Dayandığım yer şöhret. Geçmiş olsun, çekildiğinde yıkılırsın. Neden? Bir videoyla patlatıyorlar adamı, doğru mu? Allah Allah. Ama Üstad Hazretlerini manşet yapmışlar. Hiçbir şey olmamış. Niye? Çünkü dayandığı yer orası da değil. Dayandığım yer sağlık. Geçmiş olsun. Dersin başında anlattık. Bir pıhtıyla gidiyor mu adam Selim abi? Söylesene. 2 kilometre öteden silah atıyorlar. Yorgun mermi düşüyor ve insan vefat ediyor. Allah Allah. Demek ki insanın dayandığı yer değişmezse o insanın gücü de değişmez. Şimdi Risale-i Nur'da diyor ki iman hem nurdur hem kuvvet. Evet, hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvveti ölçüsünde tazyikata karşı gelir diyor. İlk cümleyi alalım. İman hem nurdur hem kuvvet. Kuvvet kısmını anladınız mı? Dayandığın yer kadar kuvvetin olur. Anlaşıldı mı kuvvet kısmı? Anlaşıldı. Hangi kısmına bakalım? Nur. Bir insanı en rezil eden şey ne biliyor musun? Belirsizlik. Adam bir şey olmuş ticareten, başka bir şeyden dava açmışlar adama. Adam diyor ki artık çıldıracağım diyor. Beni mahpusa koysunlar ama şu belirsizlik bitsin diyor, öyle mi? Öyle değil mi? Adam birisine sevdalanmış. İstiyor babasından. Verir mi vermez mi belli değil. Adam diyor ki ya tamam artık istemiyorum vermeyin ama vermiyorum diyeyim bari bak. Belirsizlik ne yapıyor bir adamı? Çıldırtıyor. Belirsizlik demek karanlık demek. Şuraya girdiğimizde her yer karanlık olsa kafamızı çok yere çarpar mıyız? Çarparız. Bir anda elimiz sırlı bir elektrik düğmesine dokunsa da her yer aydınlansa çok rahatlarız. Nur demek aydınlık demek. Küfür demek karanlık demek. Belirsizliğin kaynağı da küfür. Aydınlığın kaynağı da imanın nuru. Dünyayı kendine zindan etmek ister misin? Belirsizliklerle. O zaman imandan uzaklaş yeterli. O belirsizlikler adamı bitirir. Ama imanın nuru etrafı aydınlattığında diyorsun ki başıma en fazla ölüm gelir. Onun da devamında Allah razı olursa bu da nur nimet gelir. O imanla ölümü mumla arayanlar var biliyor musun? Üstad Rahimullah öyle diyor. Ölümün hakikatini anlamış kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Şimdi millet ölümden korkuyor ya. Bir tane arkadaşım var. Yaşı biraz ileri ama çok samimi bir adam. Öyle olunca da çok şakalaşırız yani. Derim ki işte filanca abi şunu şöyle unutma. Bak gene okumanı yapmamışsın. Ya gelsene derse ya adam falan yaptığın inşaatların altına kalır. Böyle çok şakalaşırız. Ne desem de çok güzel dönüt verir yani. Çok Allah razı olsun gönlü güzel kaliteli bir adam. Geçen gün yine dersi kaçırdı dedim. İhtiyar yeter ne dersi kaçırıyorsun dedim. İhtiyar dedim. Ne ihtiyar mı dedi. Değil misin dedim. Ölmeyeceğim mi dedim. Bak yıllardır o kadar laf ederim bozulmaz. İhtiyar dedim bozuldu. Niye biliyor musun? Dünyadan çok muradı var. Ölümü kendine yakıştırmıyor. Çok güzel adam ya. Ne desen şey yani böyle 10 numara cevap verir. İhtiyar dedim bozuldu. Ne Mehmet abi ihtiyar mı diyorsun? Değil misin dedim ya. Öleceksin üstüne toprak atmaya geleceğiz. Saçların hepsi ağarmış dedim. Bakıyor biraz kendine biliyor musun böyle? Canti giyiniyor falan. Ölüm gelmeyecek zannediyor. Allah Allah. Halbuki onu kabullense biri ebedi gençliğe aday olsa nasıl olur? Daha güzel olmaz mı? Şu an size farklı bir konu anlatıyorum gibi geliyor olabilir ama hastalığı sevmenin yollarını anlatıyorum. Hastalığı imansız sevemezsin arkadaş. Doğru mu? Hastalığı imanın dersiyle mektup okumayı bilmeden sevemezsin. Bakın Risale-i Nur'un kıymetini biliyor musun? İmanı kullanmayı öğretiyor bak.
Anormal bir mesele. Bizim iman ekseriyetle dilimizde. Risale-i Nur imanı kullanmayı öğretiyor. Ya bu yüzden bu kadar kıymetli ya. Allah Allah, çok enteresan. Şimdi insanın dayandığı imandır dedim ya. Bir manada da imanın yeri ruh olduğu için ruh demek istedim aslında. O zaman insanın hadiselere, hastalıklara dayanabilmesi için neresinin kuvvetli olması lazım? Ruhun. Bak şimdi. İnsan neyle meşgul olursa insanın orası beslenir. Yani sürekli bedenle meşguliyetin varsa senin cesedin beslenir. Ruh ile meşguliyetin varsa da ruhun beslenir. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına günlük hayatta uğraştığımız işlere bakalım. Ruha hitap eden ne var? Demir? Cık, kemirmiyor ruh bunu. Beton? Yok. Yemekler? Yok. Bilgisayarlar? Yok. Görüştürdüğümüz, oturduğumuz adamlar? İnşallah bir gün olacak ama maalesef yok. Dışarıda şu an biraz o işler üzücü. Yani senin ruhunu besleyecek hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun ama bunalımlardan da kurtulmak istiyorsun. Çünkü hastalık geliyor, sıkıntı geliyor, musibet geliyor. Daha bugün anlattınız değil mi? Kaç yıldır bir hastalıkla uğraşıyoruz filanca diye, değil mi? Üzücü bir şey yani. Belki sana gelse o kadar üzülmezsin ama sevdiğine gelince dayanamıyorsun. Bak. Şimdi acayip bir teselli lazım. Orada ruhu beslemeden mümkün değil. Bak şimdi. 2 tane evladım var. Birisi Ali, birisi Ayşe. Sürekli bu Ali ile ilgileniyorsun. Alışverişe çıkıyorsun sürekli. Ali'ye bir şeyler alıyorsun. Yemeğe gidiyorsun sürekli Ali'yi götürüyorsun. Bu Ayşe bir süre sonra bunalıma girer mi girmez mi? Babam benimle ilgilenmiyor diye. Girer. Dışarıya çıktığında hep cesedi gezdiriyorsun. Hep cesede kıyafet alıyorsun. Hep cesede en güzel yemeklere götürüyorsun. Allah aşkına bu ruh bir yerden sonra bunalıma girer mi girmez mi? Beni hiç beslemedi bu adam diye. Sonra doktora gidiyorsun. Doktor bey içerideki çocuk yani ruh çığlık çığlığa. Ebed ebed diye inliyor. Susturamıyorum. O da diyor ki tamam beyefendi şu hapı kullanın. Biraz uyuşukluk verdiği için bir süre susturuyor mu? Susturuyor. Hapın etkisi geçince yine içeriden uyanıyor mu ruh? Uyanıyor. Ne diyor? Ebed ebed diyor. Üstad Hazretleri diyor ki kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor susturmak için. Orada bir tebessüm görseniz bile oradaki arkadaşlarımız mutlu olduğu için orada değiller. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. Onları susturmaya çalışıyorlar. İstediğin kadar uğraş. O Ayşe'yi doyurmadan hep Ali'yi gezdirdin ya o Ayşe'yi doyurup beslemeden onu susturmanın mümkünatı yok. Cesedi istediğin kadar gezdir. Ülke ülke gezdir. Ben bazen o kadar gezip ahiretini ihmal eden insan görüyorum ki diyorum ya sen hiç ahirete gezme bırakmıyorsun ki. Şu dandik yeryüzünde mi gezeceksin bu kadar? İstediğin kadar gezdir, istediğin kadar giydir. İstediğin kadar o cesedi bezle. Ruhu doyurmadıktan sonra, onun gıdasını vermedikten sonra çığlıklarını susturamayacaksın. Adamın gün boyu elinde stres topu var. Neyi susturmaya çalışıyor stres topuyla? Ruhu. Yani cesedin elinden bir şeyler yapıyor ama susturmaya çalıştı ruh. Mümkün mü? Mümkün değil. Ruhu bu iman dersleriyle beslemeden al Ayşe sana da bunları hediye ediyorum demeden o çığlıklar susmayacak. Bak burada dünyada nice şeyleri yapabilecek çok kabiliyetli arkadaşlar var ama gün boyu buradalar. Niye? Onlar da ruhun doymasından memnunlar, tatmin oluyorlar yani. Öteki türlü adama bak her gün deli divane. Borçlarım birikti çıldırıyorum ya bu cesedin sıkıntısı ya cesedin sıkıntısı. Biraz ruhun kuvvetli olsaydı kadere iman edip rahatlayacaktın zaten. Zaten belli olmayan şeyde rahatlarsan kadere imanın belli olur. Doğru mu? Kadere iman meçhule imandır. Gözükene iman kadere iman mıdır? Ona bizim köyün davşanı da inanır. Ya dilimizde olan hiçbir şey halimizde yok ya. Hala yok ya. Allah Allah. Çok enteresan. Bu mutluluk arayışımız cesede ait bir kavram mı, ruha ait bir kavram mı? Ruha. Demek ki ruhu doyurmadan mutlu olabilmek mümkün değil mi? Bir gün bir psikolog arkadaşla konuşuyorum da dedi ki hocam dedi psikoloji dedi ruh bilimidir dedi. Böyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Konuda mutluluktan açıldı. Psikolog arkadaşım dedi ki hocam dedi psikoloji ruh bilimidir dedi. Peki dedim bu eğitim serüveninizde derslerde ne işliyorsunuz? İlk derste şunu tartışıyoruz dedi. Ruh var mı yok mu dedi. Şimdi tartışan kim biliyor musun? Ruhlar tartışıyor. Şimdi bizim aslımız beden mi ruh mu? Aslımız ruh değil mi? Yani konuşan ruh değil mi? Allah Allah. Yani ruhlar toplanmış kendi varlıklarını tartışıyorlar.
Biz var mıyız yok muyuz acaba? Şimdi bunu tartışmalar bitecek de ondan sonra da biz bu ruhu nasıl doyurur, nasıl mutlu ederiz, sıra ona gidecek yani. Çok enteresan değil mi? Bir gün bir psikolog arkadaşla Mersin'de bizim kardeşlere poğaça almaya gidiyordum. Farkında mısınız? Başıma ne geliyorsa poğaça almaya giderken geliyor. Değil mi? Kaç tane hatıram var hep poğaça. Ne yapalım bize öyle yani. Hikayemiz bu kadar. Sabah gidiyorum poğaça alıyorum, portakal alıyorum. Onun suyunu sıkıyoruz. Kardeşlerle kahvaltı yapıyoruz yani. Hikayemiz hep öyle olduğu için hep poğaçacı da gerçekleşiyor. Tam poğaçadan çıkarken bir psikolog arkadaş. Hatta bilmem kaç ödüllü uzman psikologdan biriyim dedi. Sizi internetten çok derinlemesine takip ediyorum dedi ve sır vereceğim dedi. Biz psikologlar işimizi kimseye açmayız dedi. Dedi ki hocam dedi bak biz dedi halimizi kimseye açmayız dedi. Şimdi size açıyorum dedi. Çünkü sizin videolarınızda beslenmeye çalışıyorum dedi. Herkes derdini bana anlata anlata bıktım usandım. Çünkü derdimi hiç kimseye boşaltamadım dedi. Yükü ağır gelmiş. Bıktım bunalıma girdim benim kurtulmam lazım dedi. Uzman bir psikolog arkadaşımız. Olayı görüyor musun? Neden böyle oluyor? Derdini boşaltacak Allah'ı bulamazsan dersin başına gidin. Hasta etti, yalnız etti, yapayalnız etti. Sadece derdini Allah'a boşaltasın diye. Bak. Şimdi buraya geri dön. Mutluluğu yaratan Allah ama sen Allahsız bir şekilde haşa mutluluk arıyorsun. Ya mümkün mü böyle bir şey? Dedi ki bunalıma girdim. Herkes derdini bana anlatıyor. Ben yükümü boşaltacak yeri bulamadım dedi. Ruh nesiz kalıyor? Gıdasız kalıyor ya. Allah Allah. Şimdi burada insan başına gelenlere nasıl sabreder biliyor musun? Bir insanın hedefi büyürse sabrı büyür mü? Büyür değil mi? Mesela asgari ücrete bir arkadaşımız 8 saat sabrediyor. Desek ki sana asgari ücretin 10 katını veriyorum 10 saat sabret. Sabreder mi? Etmez olur mu ya? Aldığı ücretin 10 katına 2 saat daha ekleniyor. Sabretmez olur mu ya? Şimdi bazen bizim bir arkadaşımız oluyor böyle hala okumalarını yapmıyor. Okuma dediğim Kur'an'ı anlama çabası yok. Yani böyle bir hayat olamaz. Daha sonra muhabbet ediyorum. Diyor ki 10 yerde ayrı inşaat yapıyorum. Okuma yapmıyor 10 yerde inşaat yapıyor. Allah Allah bak şimdi. Yani bu ne demek biliyor musun? Adam dünyanın ücretine inandığı kadar ahiretin ücretine inanmıyor yani. Şimdi bu adamın ahiret hedefi yoksa, sadece hedefi dünyaysa, dünyada da elde edeceğin kısır döngü belliyse bu adam başına gelenlere dayanabilir mi? Dayanamaz. Bu adama fazla ücret verecek bir ahiret inancı aşılanması lazım. 8 saate asgari ücrete dayandı, 10 katına 10 saat dayandı. Ahiret verirse Allah'tan ne gelse ona dayanacak. Hastalık gelse ona da dayanacak. Allah Allah. Şimdi biz Allah yerine koyduğumuz ne varsa bunların her birisi başımıza bela olarak dönecek. Neyden dolayı biliyor musunuz? Allah'ın merhametinden dolayı. Allah yerine koyduğun şeyin eliyle seni tokatlıyor ki onun peşinden cehennemin dibine düşme diye. Umarım bu hakikati bu derslerle anlarız. İş işten geçtikten sonra bir gün 2 kilometre öteden Allah'ın bir askeri sana tevafuk ettikten sonra bunu anlamanın hiçbir kıymeti kalmayacaktır. Bir gün Mevlana Hazretleri bir yoldan geçiyor. 2 tane çocuk da böyle yolda buldukları bir ceviz için tartışmaya başlıyorlar. Ceviz benim diye. Mevlana Hazretleri geliyor çocukların elinden cevizi alıyor. Cevizi bir kırıyor içi çürümüş bomboş. Çocuklar bunu görünce birbirlerini üzdüğüne ve vaktini buna harcadıklarına çok üzülüyor. İnsan öldüğünde Allah dünyanın içinin çürüklüğünü gösterecekmiş biliyor musun? Azap artsın diye. Tam öldüğün an ilk göreceğin olay neymiş biliyor musun? Dünyanın bütün çürüklüğü. Ve adam diyecekmiş ki eyvah aldandık. Ama artık 5 kuruş etmez bu aldanış. 5 kuruş. Gözünü açacaksın. 1 gramı kalmayan çürük ceviz içi dünyayı göreceksin. 5 kuruş etmiyor. Eyvah diyeceksin eyvah. O eyvahların da 5 kuruş etmeyecek. Konuyu hastalıktan en büyük hastalık olan imansızlığa taşımaya çalıştım. Orayı çözmenin yeri tam şimdi. Düşünsene şu an canını alıyor. İlk gösterdiği şey ömrünü feda ettiğin dünyanın içinin boş oluşu. Dersin. Aldandık dersin. İstersen 500 beyitlik kafiyeli şiirde bunu söyle. 5 kuruş kârı yok. İmanın yeri burası, orası değil. Orada cehennemin dibindeki insan bile Allah'ın bütün esmalarına ayan beyan göreceğinden herkes iman edecek zaten. Şimdi gördüğünüz gibi birisinin aklında zerre kadar bir sual şüphe mümkün değil olmayacak. Ama kıymeti de olmayacak.
imanın yeri tam burası. Şimdi. Bu ders yani. Şimdi bu ders. İçi çürük ceviz için ömrümüzü harcıyoruz ha. Bomboş ceviz için. Kavgalar ediyoruz, vakitler harcıyoruz. Allah bu dersler vesilesiyle bizlere uyanmayı nasip eylesin. Asıl imanı elde etmenin yolu bir cümlede saklıydı. Kalbin ve ruhun gıdasızlık ve vazife. Şimdi gıdayı aldık mı? Aldık. Ne lazım? Vazife lazım. Onu da en güzel kimler yapmış? Sahabe efendilerimiz. Onlar gibi vazife almadan, en azından dünyadaki sorumluluğumuz kadar bir vazife almadan şu derslerin bir gönülde iman olarak pişmesi mümkün değil. Çünkü ilim amel içindir. Allah bize amel de ettirsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salam. Çok kıymetli dersler değil mi ya? Allah Allah. Hastalar risalesi diyorsun yani ne olabilir diyorsun. Derin meselelere bak ya. Allah Allah. Bu hafta hep hastalık deyince sen geldin aklıma. Yani Allah sana da öyle bir misafir gönderdiğinden dolayı ben ilk kez duydum. Bahsetsek sorun yok herhalde değil mi? Bizim arkadaşımız göz kanseri Allah ona misafir olarak göndermiş. O yüzden bir de hiç belli de olmuyor. Kendi söylemese ben anlayamazdım. Tümör hücreleri mi oluyor? Orayı temizlemek için gözünü de komple almışlar ve gözü protezmiş. Tabii orada da işçilik çok iyi olduğundan karşılıklı yemek yedik ama ben anlayamadım. Sadece böyle hafif şehlalık var gözde, hareket cihetinde. Dedim herhalde bir hastalık var ama çözemedim yani. Daha sonra dedi ki böyle işte bir hastalık arız oldu. Allah'ın bir misafiri geldi. Beni uyandırmaya geldi. Nereden geldi? Başım gözüm üstüne geldi. Gözden geldi yani. Allah Allah. O da ahiretine vesile olsun inşallah. Cennet-i Firdevsine. O yüzden bu hafta çok hatıramdaydın yani. Çok da dua ettim. Allah öteki gözünü de hep hizmetin uğruna harcatsın. Ya. Değil mi? Çok ucuz dünya be. Çürük ceviz. Boş ver. Borç gelmiş. Çek gelmiş. O gelmiş, bu gelmiş. Boş ver ya. Demek aldığının karşılığı çok hediye vermiş yani. Allah Allah. Demek hastaneye giren İsmail ile çıkan İsmail artık aynı İsmail olmamış yani. Ne büyük ikram, ne büyük hediye. Tebrik ediyoruz seni. Vallahi sebatını da tebrik ediyoruz. Böyle mesajı okuyabilmeni de tebrik ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel yani. Bunu okuyabilmenin karşılığı çok büyük ikramlar. Çok büyük. Çok büyük. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.